Merhabalar. Umarım herkes çok güzel bir hafta geçirmiştir. Londra'da hala karantina devam ediyor. Mart'ta biteceğini tahmin ediyoruz. O yüzden şu anda evden ve daha çok sokaktan hikayelerle ilgili videolar çekiyorum. Ama sonrasında hayatın içinden videolar da olacak. Merak etmeyin, çok daha çeşitli videolar gelecek. Bugün ise Kraliçe 2. Elizabeth'ten bahsedeceğim. Kraliçe 2. Elizabeth hakkındaki enteresan bilgileri aktaracağım size. Kraliçe Elizabeth 1926 yılında doğduğunda dedesi 5. George tahttaydı ve amcası 8. Edward da veliaht prensti. Kral öldüğünde Edward tahta geçti. Ancak Edward'ın aşık olduğu kadın kraliyet ailesine göre yeterince soylu değildi ve daha önce evlendiği için kraliyet ailesine gelin olmaya layık görülmüyordu. Kilise, parlamento ve kraliyet ailesi bu evliliğe karşı çıktılar. Edward bir seçim yapmak zorundaydı ve tahttan feragat ederek aşkını seçti. Ve sürpriz bir şekilde Kraliçe Elizabeth'in babası 6. George bir anda kral oldu. Elizabeth de en büyük çocuk olarak bir anda kendini veliaht olarak buldu. Ve kral babası erken yaşta ölünce Elizabeth kendini 1953 yılında tahtta buldu. 95 yaşında olan ve 68 yıldır hüküm süren Kraliçe Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süredir tahtta olan hükümdarı. Tam 14 başbakan gördü. Dünyanın en güçlü ve en zengin kadınlarından bir tanesi olan Kraliçe Elizabeth, ülkeyi savaşa götürebilecek tek kişidir. Parlamento savaş kararı alsa bile kraliçenin bunu onaylaması gerekmektedir. Dünyada pasaportu olmayan tek kişi kraliçedir ve onu hiçbir mahkeme yargılayamaz çünkü o hukukun üstündedir. Ehliyeti ve kimliği olmayan kraliçenin plaka kullanma zorunluluğu da yoktur. Gelir vergisinden de muaf olan kraliçe kendi isteğiyle gelir vergisini ödemektedir. Kraliçenin tahttan feragat eden amcası 8. Edward'ın Nazilerle ilişkisi vardır. Hatta Nazilerle tanıştıktan sonra tahtı tekrar ele geçirmek için çabaladığı ama başarısız olduğu söyleniyor. Elizabeth'in kocası, kız kardeşi ve kız kardeşinin kocasının da Nazilerle ilişkisi olduğu biliniyor. Kraliyet ailesi her ne kadar bu ilişkiyi saklamaya çalışsa da bu bilgilerin hepsi bir şekilde basına sızdı. Hatta Elizabeth'in bile çocukken Nazi selamı verdiği bir fotoğrafı var. Elizabeth ve kız kardeşi Margaret'in hiç okula gitmediğini biliyor muydunuz? Onlar eğitimlerini sarayda özel olarak almışlar. 1945 yılında 1. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlamak için İngiltere sokaklarında bir kutlama yapılmış. Kraliçe Elizabeth ve kardeşi Margaret kıyafet değiştirerek bu kutlamalara katılmışlar ve hiç fark edilmeden saraya geri dönmüşler. Muhtemelen bu Elizabeth'in halkın arasına katılıp gönlünce eğlendiği tek kutlamadır. Kraliçe tam 32 yıldır aynı renk ojeyi kullanıyor. Essie markasının 8 pound olan bej rengi ojesini. Kraliçe olmak, sarayda yaşamak her ne kadar muhteşem gözükse de zor tarafları da var. Kraliçe ahududuyu ve böğürtlerini çok sevdiği halde bunları asla tüketmiyor. çünkü onların çekirdeklerinin dişine takılma ve acilen dışarı çıkma ihtimalini düşünmek zorunda. Ayrıca resmi ziyafetlerde, resmi toplantılarda salatalık ve domates kullanıldığında bunların da önceden çekirdekleri çıkarılıyor. Soğan ve sarımsak konusunda da mesafeliler soğan ve sarımsak tüketmiyorlar. Mesafeliler dedim ama aslında soğanı ve sarımsağı, özellikle sarımsağı kesinlikle hiçbir menüde göremezsiniz ve sarayın içine girmesi dahi yasak. Kraliçenin 2 doğum günü var. Bunlardan bir tanesi doğduğu tarih olan 21 Nisan ve muhtemelen bunu ailesiyle kutluyor. Diğer doğum günü de Haziran ayının 2. cumartesi günü. Bunu bir törenle halka açık şekilde kutluyorlar. Bu gelenek oldukça eski bir gelenek. Amacı da halka açık törenlerin yapılacağı uygun bir tarihe doğum günlerini sabitlemek. Kış ayında doğmuş kral ve kraliçelerin doğum günlerini kutlamak çok zor olduğu için, dışarıda kutlamak en azından çok zor olduğu için bunu havaların daha düzgün olduğu bir tarihe sabitlemişler. Haziran ayının 2. cumartesi günü. Eğer kraliçeye kart ya da hediye yollamak istiyorsanız adresi biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Prenses Elizabeth tüm karşı çıkışlara rağmen orduya katıldı. Motorlu taşıtların tamiratından sorumlu olan Elizabeth her akşam evine geri dönmek koşuluyla ordudaki görevine devam etti. Buckingham Sarayı'nda bir ATM olduğunu söylemiştim zaten. Ancak kişiye özel bir ATM olması fikri beni hala şaşırttığı için bu videoya da bu kısmını eklemek istedim. Kraliçe olmanın iyi ya da kötü yanlarından bir tanesi de seyahat etmektir.
Kraliçe çok fazla seyahat eder. 2016 yılında tam 333 seyahat yapmış. Bir yılın 365 gün olduğunu düşünürsek bu sayı gerçekten inanılmaz. Ancak kraliçenin tatile giderken bizim gibi güneş kremi ya da diş fırçası aldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kraliçenin bundan daha önemli öncelikleri var. Bunlardan bir tanesi siyah bir yaz kıyafeti, herhangi bir durumda giymek zorunda kalırsa diye. Bir diğeri de kendi kanının olduğu bir ilk yardım çantası. Herhangi bir aksilik olursa kan bulmanın kolay olmasını sağlamak için tedbirli davranmak istemişler. Kraliçe bardaktaki buz seslerinden oldukça rahatsız oluyormuş. Yani buzların bardağa değme ya da sıvıyla temas ettiğinde çıkardıkları sesten. Bu yüzden süper centilmen kocası Philip karısına bir buz kırma makinesi hediye etmiş ve artık içeceklerini o buz seslerini dinlemek zorunda kalmadan içebiliyormuş. Ayrıca kraliçe sakallardan da hiç hoşlanmıyor. Kraliyet ailesinde sakallı bir kişi var tabii ki, Prens Harry. Kraliçe Prens Harry'e bu konuda oldukça baskı yaptığını ama başarılı olamadığını biliyoruz. Bir diğer sevmediği şey de papyon ve yelek tarzı kıyafetlermiş. Bunlardan da pek hoşlanmadığı söyleniyor. Apollo 11 kraliçenin ve pek çok dünya liderinin iyi niyet mesajlarını 1969 yılında Ay'a götürdü. Bir diske kaydedilen bu mesajlar oradaki Amerikan bayrağının altında gömülüymüş. Zaman zaman kraliçenin üzerinde göreceğiniz bu broş 62 milyon dolar değerinde ve dünyanın en pahalı broşu olma özelliğini taşıyor. Kraliçe İngiltere'de en fazla hediye alan kişilerden bir tanesi. Köpek yatağı, fil fotoğrafı, Birleşik Krallık bayrağı, viski, tembel hayvanı ve kılıç aldığı hediyelerden sadece bazıları. Kraliçenin bir avam gibi sağa sola emirler yağdırdığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O isteklerini dile getirmek için bile konuşmak zorunda değildir. Yanından hiç ayırmadığı çantası onun iletişim kurma aracıdır. Eğer bir yemek esnasında çantasını masaya koyduysa o yemek kısa sürecek demektir. Eğer bir muhabbet esnasında çantasını sol elinden sağ eline aldıysa son sözünü söylüyor ve gitmeye hazırlanıyor demektir. Eğer çantasını yere bıraktıysa, zemin kata bıraktıysa o muhabbetten çok sıkıldığını ve kurtarılmak istediğini söylemek istiyordur. Çantasında her zaman portatif bir çanta asacağı kullanır ve eğer çantasını buna asıyorsa her şey yolunda demektir ve kraliçe oldukça keyif alıyor anlamına gelir. Tabii bu mesajlar bugün bu kadar biliniyorken kraliçe hala bunları kullanıyor mu yoksa bu mesajlarını iletmek için yeni bir şey mi buldu? Bunu henüz bilmiyoruz. Kraliçe yeni ayakkabı alırken de aynı modeli ve aynı markayı tercih eder. Yeni ayakkabı giymenin ne kadar rahatsız edici olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden kraliçenin kendisiyle aynı ayak numarasına sahip bir hizmetçisi vardır ve bu kişinin görevi sadece kraliçenin yeni ayakkabılarını açmaktır. Yani rahat bir hale gelene kadar derinin yumuşamasını sağlamak ve bunun için de sadece sarayda ve halının üzerinde kraliçenin ayakkabılarını giyerek gezmekten sorumludur. Kraliçe köpeklere oldukça düşkündür. Kraliçe olduktan sonra 30'dan fazla corgi köpeği olduğu biliniyor ve bu köpeklerin hepsinin kendine ait bir odası, özel bakımından sorumlu bakıcıları ve özel aşçıları vardır. Bu aşçılar günlük olarak taze yemek yaparlar köpeklere. Evet, aşçılar köpekler için günlük taze yemek yaparlar. Kraliçenin çok düşkün olduğu hayvanlardan bir diğeri de atlar. Kraliçe yarış atı yetiştiriyor ve yarışlara katılan atları üzerine bahis oynuyor. Kraliçenin atlarının bir dönem gerçekten bu konuda çok iyi olduğu da biliniyor. Kraliçe ayrıca ata binmeyi de çok sever. Hala 95 yaşında olmasına rağmen ata binmeye devam ettiği söylenmektedir. Sadece İngiltere'de değil, krallığın tüm ülkelerindeki balina ve yunuslar kraliçeye aittir. 800 yıllık bir yasaya göre Birleşik Krallık'taki kuzgunların hepsi de kraliçeye aittir. Belki hatırlarsınız 2014 yılında Hasan Fidan isimli bir Türk gölde yakaladığı bir kuğuyu kesip yemiş ve bunun için de ceza almıştı. Bu hikayede adı geçen kişinin bir Türk olması hiç şaşırtmadı. Kraliçe olmanın bazı avantajları olsa da dezavantajları da hiç az değil. Kurallar, yasaklar, dedikodular bir yana bir de gerçekten enteresan hikayelerle adınız anılabilir. 15. yüzyılda Elizabeth'in atalarından Glamis Lord'u Alexander ruhunu bir şeytana satmış ve bu yüzden Elizabeth'in ailesinin lanetli olduğu düşünülüyor. Hatta iddiaya göre Elizabeth'in büyük babası şöyle bir cümle kurmuş: eğer halk bu kalenin sırlarını bilseydi bu kaleye ait olmadıkları için Tanrı'ya dua ederlerdi.
Glamis Kalesi hala kraliçenin ailesine ait ve kraliçenin annesi 101 yaşında öldüğünde ailesinin yaşadığı pek çok acıya tanıklık etmişti. Bir diğer iddia ise George Bush, Hillary Clinton, Beyoncé gibi kraliçenin de bir kertenkele olduğu. Evet, yanlış duymadınız. Amerikalı David Icke'ın iddiasına göre bu insanların hepsi kan içen ve şekil değiştiren sürüngenlermiş. 2013 yılında yapılan bir ankete göre Amerikalıların %4'ü bu teoriye inanıyor. Aslında bu teori çok eskiye dayanıyor. İsterseniz bununla ilgili de bir video yapabilirim ileride. Kraliçe ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Bunlardan en çok hangisi sizi şaşırttı? Yorumlara yazın lütfen. Bu arada takipçi sayım 128 olmuş. 100'ü geçtiği için gerçekten çok mutluyum. Abone olan herkese içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Abone olmayıp izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ama abone olduğunuzda, beğendiğinizde, yorum yaptığınızda gerçekten yaptığım şeyin sevildiğini düşünüyorum ve bu beni daha çok motive ediyor. Eğer beğeniyorsanız yaptığım videoları lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.